Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba. Ben şu an Tekirdağ Arkeoloji Müzesi'ndeyim. Uzun zamandır çekmek istediğim ama vakit bulamadığım bir video vardı. Onun için geldim. Ve sizin için kısa bir canlı yayın yapmak istedim. İlginç bir sorun var. Tekirdağ Arkeoloji Müzesi'nde arkadaşlar bir tane lahit var. Kleopatra lahiti olarak geçiyor, yani üstünde öyle yazıyor. Ben de şu sorunun cevabını aramaya geldim. Acaba lahit gerçekten bildiğimiz Mısır kraliçesi Kleopatra'ya mı ait? Lahti size şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, lahit bu. Lahit Kleopatra'ya ait mi değil mi? Sorusunun cevabını vermeden önce kısaca Kleopatra'dan bahsetmek istiyorum. Kleopatra aslında arkadaşlar bildiğimiz üzere Mısır kraliçesi. O güzelliği ve siyasi zekasıyla meşhur. Hoş geldiniz. Kleopatra'nın anlamı babasının yüceliği. Yani bu eski babasının yüceliği anlamına gelen antik Grekçe bir kelimeden geliyor. Mesela bu bir ünvan aslında. Örneğin Büyük İskender'in kız kardeşinin adı da Kleopatra. Bu unvan Ptolemaioslara, yani Kleopatra'nın mensup olduğu hanedana 5. Ptolemy Epiphanes ve Seleukos prensesi Kleopatra 1. Sirya'nın evliliği sonrası geçmiş. Kleopatra aslında, Kleopatra'nın unvanı arkadaşlar 7. Kleopatra. Yani kendisinden önce 6 tane daha Kleopatra varmış Ptolemy hanedanında. Ama bu unvan onunla özdeşleştiği için artık Kleopatra olarak anılmaya başlanmış. Kleopatra İskenderiye'de doğmuş. Babası 12. Ptolemaios. Şöyle bir şey var, yanlış anlaşılma da var. Aslında Kleopatra Mısırlı değil. Yani Mısır kraliçesi ama Mısırlı değil. Nasıl diyeceksiniz? Büyük İskender öldükten sonra fethettiği topraklarda onun generalleri Helenistik krallıklar kurmuş. İşte Ptolemy ve Seleukos krallıkları, bunlardan sadece ikisi. Aslında yani Kleopatra bir Makedon, yani orijinal Makedon. Dediğim gibi İskenderiye'de doğmuş. Babası 12. e, babası 12. Ptolemaios. Bir süre sonra kardeşi 13. Ptolemaios'la evleniyor. Çünkü o zamanlar Mısır'da yerel soya karışmamak için hanedan üyeleri kendi aralarında evleniyormuş. Kardeşinin evleniyor. Daha sonra bir iktidar mücadelesine girişiyor. Hem kocası kardeşiyle. Ve onun tarafından Suriye'ye sürgüne gönderiliyor. Daha sonra bir ordu toplayarak kardeşinin üzerine yürümeye yürüyor. Ama Sezar'ın araya girmesiyle geçici bir barış sağlanıyor. Daha sonrasında ise Kleopatra Sezar'ın desteğini alarak tekrardan Mısır tahtına oturmak, efendime söyleyeyim, Suriye'de tekrar hakim olmak için planlar yapıyor ve Sezar'a yakınlaşıyor. Hani herkesin bildiği meşhur bir rivayet vardır, işte kendisini bir halıya sardırarak Sezar'ın sarayına girdiği rivayet edilir. İkili aşık oluyor ve büyük bir aşk yaşıyor. Yine kesin olmamakla beraber Sezaryon isimde bir oğulları dünyaya geliyor. Ama o çocuğun Sezar'dan mı yoksa Kleopatra'nın kardeşinin ölümünden sonra evlendiği diğer bir kardeşi olan 14. Ptolemaios'tan olup olmadığı tartışmalı. Dediğim gibi
Sezar'ın desteğini alarak tekrar hüküm sürmek istiyor ama bu arada hiç hesapta yokken aşık da oluyor. E, Daha sonra Sezar'ın desteğiyle kardeşini yenerek Nil'e kardeşini yenerek Mısır'a hakim oluyor. Kardeşi de yani 13. Ptolemaios Nil'de boğulup can veriyor. Bunun üzerine az önce söylediğim 14. Ptolemaios ile evleniyor. Aslında Kleopatra'nın şöyle bir düşüncesi var. Aynı Büyük İskender gibi Doğu ve Batı'nın birleştirdiği kocaman bir imparatorluk yaratmak istiyor. Bunun için de Roma'nın yani dolayısıyla Sezar'ın desteğini alabileceğini düşünüyor. Ama Sezar'ın ölümüyle bu hayali suya düşüyor tabiri caizse. Ve tekrardan İskenderiye'ye, Mısır'a dönüyor Kleopatra. Daha sonrasında ise Sezar'ın ölümünden sonra Marcus Antonius'la ilişki kuruyor. Onu desteklemek için Mısır'da bulunan Roma lejyonlarını gönderiyor. Böylece Roma İmparatorluğu hani yönetimsel olarak ikiye bölünüyor. Mısır kısmını Marcus Antonius yönetiyor. Marcus Antonius da Sezar'ın emrinde savaşmış ünlü bir yardım ediyor. Çünkü o da hani Partlara karşı girişeceği mücadelede Mısır'ın zenginliğinden faydalanmak istiyor. İşte Mısır'a gidiyor. Kleopatra'ya aşık oluyor. İkisinin Alexander Hellos ve Kleopatra Selene isimli iki tane çocukları dünyaya geliyor. Daha sonra Sezar'ın yeğeni Octavius'a karşı bir iktidar mücadelesi başlatıyorlar. Hatta bir dönem Tarsus'ta yaşıyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde Kleopatra temalı bir festival de yapılmıştı Tarsus'ta. Octavius'a karşı iktidar mücadelelerini buradan yürütüyorlar. Ve iki ordu yani Octavius'un ordusuyla Marcus Antonius Kleopatra'nın ordusu Yunanistan'ın batı kıyısındaki Actium'da savaşıyor. Savaşı Octavius kazanıyor ve böylece savaş sonucunda da Marcus Antonius ve Kleopatra İskenderiye'ye dönmek zorunda kalıyor. Ve denilen bu konuda da kesinlik yok. Kleopatra İskenderiye'ye döndükten sonra bazı görüşlere göre zehir içerek, bazı görüşlere göre ise kendini bir kobra yılanına sokturarak intihar ediyor. Yine aynı şekilde Marcus Antonius intihar ediyor. Mezarlarının yerleri kesin değil. Şimdi sorumuzun cevabına gelelim. Buradaki lahit gerçekten Kleopatra'nın lahti mi? Çünkü üstünde şöyle yazıyor. Ben Kleopatra olarak bilinen Valeria Lucia. Bu lahti tüm alanıyla kendim ve sevgili eşim Marcus'un oğlu Marcellus için kendi olanaklarım ile yaptırdım. Kim ki buraya başka birisini defnetmeye kalkarsa şehir kasasına 5000 dinar ödeyecektir. Sorumuzun cevabına gelecek olursak arkadaşlar, hayır. Ben de ilk başta heyecanlanmıştım ama lahit bildiğimiz meşhur Kleopatra'ya ait değil. Az önce görevliye de sordum, o da aynı şeyi söyledi. Muhtemelen şöyle bir şey olmuş olabilir. Hani yayının başında da bahsettiğim üzere arkadaşlar, Kleopatra bir unvan. Yani demiştim İskender'in kız kardeşinin ismi de Kleopatra diye. Belki de hani Lait'in bulunduğu Perinthos antik kentinde ki bir hükümdarın eşi kendine bu unvanı yakıştırmış olabilir ve kendisi ve eşinin oğlu için bu lahti yaptırmış olabilir. Esasında ilk geldiğim zaman eşim Marcus dediği için gerçekten bildiğimiz Kleopatra ait olduğundan şüphelenmiştim. Ama değilmiş arkadaşlar. Kleopatra lahtinin bulunduğu yer Perinthos. Bugün Marmara Ereğlisi ilçesinde yer alan bir antik bir kent. Roma'nın Trakya eyaletinin başkenti olarak biliniyor. Samos yani günümüzdeki adlandırmasıyla Sisam'dan gelen koloniciler tarafından kurulmuş.
Kapatmadan önce birkaç detaydan daha bahsetmek istiyorum. Şu Laet'in üzerinde 2 tane figür görüyorsunuz. Soldaki güneş tanrısı Apollon. Apollon Yunan Pantheon'unun baş tanrısı Zeus ve Likya ana tanrıçası Leto'nun oğlu. Yine burada da Hermes'i görüyorsunuz. Hermes de bildiğiniz üzere hırsızların, tüccarların, atletlerin tanrısı ve tanrıların habercisi. Zeus ile Titan, Maia'nın oğulları. Maia da yağmur perisi. Apollon'la ilgili şu detayı vermek istiyorum. Az önce dediğim gibi annesi Likya tanrıçası Leto. Şöyle bir yanlış anlaşılma var arkadaşlar. Bunu aydınlığa kavuşturarak yayını kapatacağım. Mitoloji aslında özellikle Yunan mitolojisi baş tanrı Zeus'un çapkınlık hikayelerinden oluşmuyor. Aslında bizim o Zeus'un çapkınlık hikayeleri olarak okuduğumuz hikayeler Hieros Gamos'u yani kutsal birlikteliği temsil ediyor. Nedir kutsal birliktelik? Gök Tanrı'nın ana tanrıçayı döllemesi ve bu sayede ekinlerin yeşermesi, bolluk bereketin gelmesi, hayvanların çoğalması ve insanların refah içinde yaşaması anlamına geliyor. Peki nereden çıkmış diyeceksiniz bu çapkınlık hikayeleri? Zeus aslında bir Hint-Avrupa gök tanrısı. Zamanla işte çeşitli savaşlar, anlaşmalar yoluyla şehir devletleri birleşince Zeus buralardaki gök tanrıların yerini alıyor. Bir süre sonra ismi de Zeus oluyor. Aslında hani şu anda tam olarak bilmiyoruz. Belki Hint Avrupa'dan geldiği zaman ismi farklı bir isim alıyordu gök tanrı olarak. Zeus dediğim gibi buradaki gök tanrıların ismini almış zamanla ve süre içerisinde de Yunan Pantheon'unun başı olmuş. Yani bu şekilde arkadaşlar. Hani sadece Yunan mitolojisi Zeus'un çapkınlıklarından ibaret değil. Kendisinin 2 tür evliliği mevcut. Bir tanesi, bunlardan birincisi tanrıçalarla olan evliliği. Bunlar kutsal soyun devamını simgeliyor ve yine Pantheon'dan olmayan normal kadınlarla evleniyor. Bu evlilikleri de kahraman soyunun devamını sağlıyor Zeus adına. Yani eşi Leto'da, yani az önce gösterdiğim kehanetin, Lir'in, gümüş yayın efendisi ve güneş tanrısı Apollon'un annesi de aslında Likya bölgesinin ana tanrıçası Leto. Hatta bugün İngilizce'deki lady kelimesi de adını ondan alır. Yine İslam öncesi döneminde Kabe'de bulunan putlardan biri olan Lat da aslında adını ana tanrıçı Leto'dan almıştır. Yani bu şekilde arkadaşlar. Ben de heyecanlanmıştım gerçekten Kleopatra'nın Lahti değil mi diye, ama değilmiş maalesef. Gelip sizin için de kısa bir yayın yapmak istedim. Evet arkadaşlar. Sizin için de kısa bir yayın yapmak istedim. Yine böyle ilginç detaylar bulduğum zaman canlı yayın açarım, birlikte konuşuruz. Şimdi hoşça kalın.